Şimdi piyasayı birazdan kapatacağız. 10 dakikamız var ama önce sizi bir Davos'a götürelim tekrar. Haftayı tabii ki kapatacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çok önemli bir röportaj için Özlem Dalga yerini aldı. Karşısında da Cüneyt Zapsu var. Özlem'e bir merhaba diyelim. Ve bu röportaj için sözü kendisine bırakalım. Aslı teşekkürler. Merhaba. Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu bizlerle birlikte. Cüneyt Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle tebrikler. Davos'ta siz bu Dünya Ekonomik Forumu'nun baş danışmanı olmuşsunuz. Baş değil, kıdemli danışman. Kıdemli mi? Yani ben çevirim için Senior Advisor, kıdemli diye çeviriyor. Evet. Peki Senior Advisor ne demek? Kıdemli danışmanlık, sizi hep görüyoruz Dünya Ekonomik Forumu'nda aktifsiniz ama daha nasıl aktif göreceğiz? Aslında çok fazla bir değişen yok. Yani her zaman böyleydi. Bir de isim koyalım dediler. Peki dedim. Belki onunla alakalı, belki değil. İşte şimdi daha bir rahat, misalen işte bu sabah Sayın Davutoğlu ile bir toplantı yaptık. Onun şerefine. Biraz sonra Sayın Babacan'ın şerefine bir toplantı yapacağız. Bu tip organizasyonları zaten biliyorsunuz, ben 20 senedir yapıyorum. Evet. Çok fazla değişen bir şey yok. Peki şimdi Türk delegasyonu ve Türk iş adamları Davos 2013'te nasıl fark yarattılar onu konuşalım. Sizin izlenimlerinizi alalım lütfen. Bence bu sene bayağı, yani geçtiğimiz senelere nazaran çok daha fazla Türk katılımcı var. 25 kişi var. Yani bayağı bizim için çok fazla bir miktar ve biz zaten 25 kişi de yetiyor. Yani mesele 25 herhangi değil, mesele 250 veya 25 değil, mesele 25 doğru insanın olması. Ve benim gördüğüm hakikaten Türk katılımcılar ciddi bir şekilde Türkiye için çalışıyor burada. Yani kendi şirketleri falan filan değil, her konuda Türkiye için çalışıyor ve bunu her session'da, her toplantıda görebiliyorsunuz. Kendi içlerinde bir şekilde sanki hepimiz aynı fikiriz gibi güzel oldu. Evet, bayağı sayı iyi. adette önemli değil, kalitede diyorsunuz. Aynen. Hemen ben yakanızdaki rozete gelmek istiyorum. Bende de var aynısı. Sizde de Gerçekten medyası, iş adamı, sivil toplum örgütü danışmanı başı burada Türkiye için çalışıyor. Ve Evet. burada ilk defa benim gazeteci olarak farkındalık olarak bir değişikliği söyleyeyim. Bu İstanbul'un ve Türkiye'nin olimpiyatlar için adaylığı kulislerde daha güçlü bir şekilde telaffuz ediliyor. Olması lazım. Bunu herhalde aynı yerden aldık. Hasan arkadaşımızdan. Evet, evet. Hasan'a başarılı olması için hakikaten hepimiz elimizden geldiği kadar Bana yardım Martin etmemiz Sorrell lazım. verdi. Martin mi Sadece verdi? Türkler değil, İngilizler de Türkler için çalışıyor. Hatta Meksikalılar da Türkler Meksika'yı için çalışıyor. duydunuz değil mi? Evet yani Evet. hani şimdi değilse Türkiye ve İstanbul için ne zaman bu soru soruluyor burada. Ne zaman? Doğru söylüyorsunuz. Mesele sadece şimdi olmasının, yani ekonomikman daha bir eskiye nazaran rahatız, yapabiliriz falan meselesi değil. Aynı zamanda baktığınız zaman dış ilişkilerde, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin hiçbir zaman bu kadar olduğu kadar Türkiye'yi destekleyecek bir oy oranı yoktu. O yüzden ümitliyiz ve bunun herhangi bir spor olayı olarak görmemek lazım. Evet. Bu çok değişik bir olay. Hiçbir zaman gelmedi, hiçbir Müslüman ülkede olmadı. İlk defa inşallah çalışacağız, hep beraber çalışmamız lazım. Evet, şimdi değilse ne zaman? Gerçekten Aynen doğru bir soru, doğru bir Aynen tespit. öyle. Çünkü Türkiye'nin arkasında çok güzel bir momentum, hız var. Tokyo bizim daha çok galiba rakibimiz olacak bu adaylıkta. Ne dersiniz? Öyle deniyor. İspanya'nın işte Temmuz'da elenmesi, daha doğrusu Madrid'in elenmesi konuşuluyor ama hiçbir zaman belli olmaz. Tokyo çok çalışıyor. Onlar biliyorsunuz bir anda böyle çarkı döndürdüler ama bizler de fena değiliz aslında. Biz genelde hep geç başlarız. Evet. Ama süratli gideriz. Arayı kapatırız. Peki ne yapmamız gerekiyor sizce? Hani şimdi teknik altyapı tarafını konuştuk biz. Onu Başbakan Yardımcımız Sayın Babacan da sahiplendi. Bu sabah Hepsi, çok güzel hepsi, bir evet. basın toplantısı düzenledi. Retorik deseniz o da var. Ne eksik? Şu anda pek eksiğimiz aslında yok. Biraz daha bilinç gerekir. Yani bunun bize ne vereceği, başka ülkelere ne vermiş, bunları biraz daha anlatmamız gerekebilir içeride. Evet. Ki bir de biliyorsunuz 90 var, oy veren şahıs var. İşte bu 90 şahısın önümüzdeki Eylül'de Türkiye lehine şöyle 40 kişi oy verse zaten yeter diye tahmin ediyorum. Evet. Bunları teker teker
önümüzdeki 6-7 ay tam bir marka etmemiz gerekiyor. Kendi aramızda bunları çalışacağız ama. Önümüzdeki haftalar belli olur bu. Evet, yani ikna turlarına başlamamız lazım. Bu 40 insanı ikna ettik. Bu işi kaptık demektir diyorsunuz. Önemli bir şey. Hele hele 2 tane yeni şehir yapılıyor İstanbul'a. Yani bu olimpiyatlarla birlikte bu müthiş yapılır bu iş. Hakikaten güzel olur. Evet, Türkiye'nin almış olduğu arkasına bu rüzgarı daha iyi dünyayı tanıtması için çok büyük bir fırsat eline geçmiş durumda. Doğru. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Ve hemen buradan Türkiye'nin altyapı yatırımları burada çok konuşuluyor. Özellikle bu 3. havalimanı bayağı bir merak uyandırmış durumda. Size ne sorular geliyor? 3. Havalimanı sadece bir prestij meselesi gibi gözüküyor şu anda dışarıda. Fakat bugün yanlış hatırlamıyorsam Süddeutsche Zeitung'da ya da Frankfurt Allgemeine'de, Alman gazetelerinden birinde bu konuyla ilgili bir bayağı enteresan bir yazı vardı. Orada da herkes uyurken Türk hükümeti 7 milyar dolar yatırıp İstanbul'u dünyanın en önemli hub'lardan biri haline getirecek ve bu yatırımı yapacaklar. Türk Hava Yolları'nın başarısını da yani sürekli hale getirmektir bunun şeyi. Bunları anlatmış. Avrupa'nın nasıl uyuduğunu vesaire vesaire. Yani evet, bunu bana IMF Başkanı söyledi sohbet Evet. ortamında ben sormadan. Gerçekten bu dikkatleri çekiyor. Neden önemli? Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye'de yapmak. Şu açıdan önemli. Ahmet Bozer bizle birlikteydi. Coca-Cola International Başkanı. Türk Hava Yolları'nın önemine dikkat çekti ki Türkiye'yi uluslararası bir hub yapmak için uluslararası şirketlerden. Bu da bu büyük havalimanı da olursa daha fazla şirket Türkiye'yi bölgede merkez olarak seçecek. zaten şu anda bile öyle. Dikkat edin, bilmiyorum farkındaysanız. Misalen Los Angeles hattı açıldı. Los Angeles hattında %50 neredeyse yabancı. Ama İstanbul'a gelen değil, transit giden. Orta Doğu'ya veyahut İran veyahut Orta Asya'ya giden yabancılar. Yani hub oldu zaten fakat limanlarımız yeterli değil. İnşallah olacak. Türkiye hakkında pek bir şey söylememize gerek yok herhalde. Herkes aynı şeyi söylüyor değil mi? Eskiden anlatıyorduk, şimdi onlar bize anlatıyor. Yani onların kendi içlerinde bu sene, işte geçen seneden biraz daha umut var konuşuyorlar herhalde. İşte Amerika biraz düzeliyor. Avrupa halen sıkıntılı. Geçen sene bu zamanda sizlerle gene buluştuğumda ben ne demiştim? O zamanlar işte Yunanistan krizi, Euro parçalanacak vesaire. Hiç merak etmeyin. Euro'yu bunlar bırakamaz. Euro'yu bıraktıkları an Avrupa Birliği biter. Avrupa Birliği'nin bitmesine de patronları yani Almanya ve Fransa izin vermez bugün için. O yüzden Yunanistan'ı kurtaracaklar. Onu demişim. Başka ne demişim? Onu düşündüm. Geçen sene ne demiştim? Bir sene evvel. Türk lirasının değerli olmasına alışmamız lazım. Türk lirası daha da değerlenecek. Ve Türkiye artık yavaş yavaş iş gücü ucuz bir ülke olmaktan çıkacak. Bu yüzden de markalar ve teknolojiye yatırım. Sonra düşündüm. İyi tamam da bunları demek oldu. Tam tersi de olabilirdi. Bu bir şans. En iyisi böyle önümüzdeki sene ne olacak falan yerine 10 sene sonra 15 sene sonra ne olacak diye konuşalım. Hiç olmazsa yanlış bile olsa kimsenin farkında bile olmaz o zaman. Şimdi 2020'de ne olacak diye sorduğumuzda aslında burada Avrupa Birliği'nin geleceği tekrar gündeme geldi. Tabii. David Cameron'ın referandum çağrısıyla beraber Türkiye'nin ekonomik geleceği Avrupa Birliği'nde olursa mı daha iyi, olmazsa mı daha iyi, ne olacak? 2020 deyince ne görüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Cameron'dan sonra çok büyük espriler başladı. Evet, işte ne konuşuluyor burada? İngiltere çıkacak, Rusya girecek. Daha güzel bir espri şuydu. İngiltere çıkacak, İskoçya girecek. O bence hoş bir şey. Çünkü biliyorsunuz İskoçlar da ayrılmak istiyor İngiltere'den. Daha doğrusu Birleşik Krallık'tan. Cameron bence çok büyük bir riske girdi. Büyük bir kumar oynadı. Bunu söyleyerek. Siyaseten doğru bir şey yaptı, kısa vadeli. Ama ekonomikman bana göre yanlış bir şey yaptı. Çünkü bir belirsizlik yaratmış oldu. Aynen öyle. Yani bu belirsizlik en az bir
4 sene dedi. Bu 4 sene ciddi İngiltere'ye yatırım yapacak olanlar böyle gözü kapalı artık evet yatıralım diyemeyecek. Çünkü böyle bir ihtimal var mı? Var. Halbuki bana sorsalar bence İngiliz halkı 4 sene sonra evet Avrupa Birliği'ne devam edecek. Ama ihtimal var mı? Var tabii ki, tersi de olması. Ve Cameron'ın bu söyleminden sonra bir dahaki seçim şeylerinde bana göre diğer şeyler de, diğer siyasi partiler de bunu söylemesi gerekecek. Yani evet biz de referandum yapacağız diye ve bu referandum olacak gibi gözüküyor. Olacak, evet. Avrupa Birliği olur olmaz. Hani hep İngiltere örneği gösteriliyordu ya Türkiye için. Aynen. İngiltere gibi ikinci halkada olalım. Çok da önemli değil bence. En baştan beri hatırlarsınız sizlerle görüştüğümde Avrupa Birliği'nin ne olacağı çok önemli değil. Bizim ne olacağımız daha çok önemli. Avrupa Birliği varmış gibi, olacakmış gibi çalışmaya devam etmemiz lazım. Önce şöyle bir insan hakları ile ilgili reformları tamamlamamız lazım. Uygulamaya koymamız lazım. Bununla beraber otomatikman zaten şey de geliyor. Yani insan haklarının yükseldiği yerde ekonomi de yükseliyor. İnsanlar daha rahat, daha iyi yatırımlar yapabiliyor. Bunları yaptığımız zaman Avrupa Birliği var yok en sonunda nasılsa bir karar verilir. Çok fazla şey yapmamız lazım, düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani ben sanki varmış gibi devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Öte yandan tabii Rusya meselesi var. Orada biliyorsunuz Çin'i kolay kolay kimse durduramayacak. Yani Çin'in dünyanın bir numaralı 10 sene sonra ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmesi bence kaçınılmaz. Ruslar da ve Amerikalılar da bunu çok iyi biliyorlar. Ruslar da bana göre kendilerini Çin'e karşı bir yerde korumak için Avrupa'ya yanaşmak istiyor. Fakat Avrupalılar da güvensizlikten dolayı, bu genetikte olan bir şey. Hepimizde var, bizde de var biliyorsunuz. Genetikten dolayı bunu istemeyecek. Ve istemiyor da şu anda. Yani NATO hiçbir zaman hali hazırda Rus tehlikesi yokmuş vesaire gibi planlar yapmıyor. Tam tersi. Bu enteresan olacak önümüzdeki 10 sene içinde. O nereye gideceği. Bir de belki dikkatimi çeken son bir şey daha söyleyeyim burada Davos'ta. Cyber savaşları. Güzel şeyler var teknoloji yeniliklerde. Tehlikeli şeyler var. Yani güzel şeyler misalen düşünen makinelerin artması, insanlara göre ilaç verilmesi, yani hani genetiğe göre biliyorsunuz Evet. artık bu başladı. Ve sizler bence bunun faydasını göreceksiniz. Ben biraz yaşlanmış olurum ama bunun faydaları var. Bir tanesi inanılmaz bir şey. Microsoft yeni, bilmiyorum ondan haberiniz var mı? Yeni başarıyla Bill test Gates de etti. buradaydı. Onu Başarıyla test arkadaşlarımla. ettiler. Çin'de kompüteri, laptopu açıyorsunuz. Diyelim ki bir Türk çocuk, Amerikalı ile yapmışlar ama bir Türk çocuk bir Çinli kendi yaşıtında karşı karşıya konuşuyor. Türk çocuk, şu anda bu yapıldı artık. Türk çocuk Türkçe konuşuyor. Çin'deki o Türk çocuğun ses tonuyla, yani onun ses tonuyla Çince duyuyor. Çinli konuşuyor ve bizim Türk de Çinli arkadaşının ses tonuyla Türkçe dinliyor. Nasıl bir şey? Evet, Yani burada bir sonraki gelecek adımı konusu, düşünün. evet, Bir sonraki adımı düşünün. Demek ki o laptoptan kulaklığa gelecek ve biz hepimiz dünyanın her tarafına gidip Her dili hiçbir bariyer olmadan, hiçbir şey olmadan, sınır olmadan herkes birbirini konuşacak, başka anlamaya başlayacak. Çok değişik bir çağa giriyoruz ve bu çağa başladı. Bunlar güzel teknolojiler, bunlar yeni şeyler Davos'ta konuşulan. Ama öte taraftan cyber savaş dediğim olay da ciddi tehlikeli bir olay. O da özel denilen şey kalmadığını hepimiz biliyoruz. O bu işin bir negatif yönü. Ama bundan da başka Savaşlar da değişiyor artık. eskiden hackerlar vardı. Giriyorlardı, bir web sitesini çökertiyorlardı. Ondan sonra 3 saat, 5 saat artık duruma göre bir gün, 2 gün sonra tekrardan kullanılır hale geliyordu. Bunlar daha çok böyle siyaseten vesaire şeydi.
Şimdi ilk defa 4 ay evvel bir ulus devlet bir başka ülkenin şirketine 30.000 o büyük şirketin 30.000 bilgisayarına aynı saniye çökertti. Evet, savaşlar da artık tip değiştiriyor. Cyber savaşlar kapıda. 2 gün sonra toparladılar. 5. gün tekrar hücuma uğradı şirket. Bu sefer bütün failleri, bütün dosyaları sildiler. Şimdi bununla şunu demek istiyorum. Büyük şirketler, kamu kuruluşları artık buna herkesin hazır olması lazım. Bu başladı. Ve bu ciddi tehlike arz ediyor. Herkesin böyle bir, yani belirli bir seviyeye aşan herkesin bunun için bir karşı gücü olması gerekir. Yani bunlar konuşuluyor. Benim Evet, dikkatimi çeken şeyler. Siber güvenlik konuşuluyor diyorsunuz. Yatırımlara dair eklemek istediğiniz bir not var mı? Süremizin sonuna geliyoruz. Yani Türkiye hakkında Allah'a bin şükür çok fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Herkes söylemiştir zaten. Zaten biz söylemesek yabancılar söylüyor. O birazcık da bir insanı çekingen yapıyor. Artık eskisi gibi Türkiye şöyle böyle demiyoruz ki ne olur ne olmaz diye. Peki, İyi çok gözüküyor. teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet Aslı, sözü sana bırakalım. Cüneyt Bey'in de dediği gibi artık burada cyber güvenlik konuşuluyor, siber savaşlar konuşuluyor. Çok farklı konular var. Yayınlarımız devam edecek. Söz sende.